sadece Xiaomi diye uygun fiyatlı olduğu için bu telefonu aldın. Eve geldin, kutuyu açtın, kurulumu yaptın. Her şey güzel gibi. Ama aslında bütün olay bundan sonra başlıyor. Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Bu videoda yine öncesinde yapılmamış bir içerikle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi yaklaşık bir ay öncesinde yeni bir seriye başlamıştık ve asla alınmayacak Samsung telefonlardan bahsetmiştim. Şimdi de sıra Xiaomi'ye geldi. Fanboy arkadaşları bir kenara alalım. Bu videoda her yönüyle açık açık konuşacağız. Tüm deneyimlerimden yola çıkarak kesinlikle almamanız, uzak durmanız gereken Xiaomi telefonlardan bahsedeceğim. Kanalı yeni keşfedenler olabilir. O yüzden baştan belirteyim. Bu kanalda hiçbir markaya bir düşmanlığımız veya bir sponsorluğumuz yok. Malzeme neyse teknik açıdan ve deneyim açısından değerlendirerek gerçekleri ortaya koyuyoruz. Ki bu zamanda da para kazanmak bir hayli zorlaşmışken paramızın çöpe gitmesini hiçbir şekilde istemiyorum. Alışveriş sitelerinde sürekli reklam verilen veya farklı teknoloji kanallarında fiyatını asla hak etmese bile övülen telefonlar var. Onlara da değineceğiz. Bunun haricinde sırf Xiaomi olduğu için araştırmadan, incelemeleri izlemeden telefon alanlar olabiliyor. Bu video çok önemli. Daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yani desteklerinizle teknolojiden anlamayan veya teknolojiyle ilgilenmeyenlerin yanlış yönlenmesine engel olabiliriz. Şimdi hızlı bir şekilde ilk telefonumuza başlayalım. Burada bütçe açısından 3000 TL bandında Xiaomi Redmi 9A'dan bahsedeceğim. 6.5 inç boyutunda HD Plus çözünürlüklü bir ekranı görebilirken burada baktığımız zaman genel özellikleriyle kötü gibi durmasa da 5000 mAh batarya burada biraz göz boyuyor. Çünkü buradaki işlemci her şeyi bitiriyor. Baktığımız zaman Helio G25 o kadar alt seviye bir işlemci ki iPhone 5s'in A7 çipinden yani 9 yıllık telefonun işlemcisinden bile daha düşük bir performansa sahip. Bu telefonu aldığınız zaman aynen videonun başında da söylediğim gibi çok kötü bir deneyimle karşılaşacaksınız. Menüde bile ciddi kasma donma sorunları yaşanabiliyor. Oyun tarafından zaten hiç bahsetmiyorum. PUBG Mobile Lite'ı bile kaldırabilecek bir telefon değil. 2 GB RAM günlük kullanımda da hiçbir şekilde yeterli gelmiyor. Redmi 9A alacağınıza mutlaka ikinci el telefonlara bakmanızı öneririm. Redmi 9A alacağınıza iPhone 6s bile alsanız çok daha iyi bir performans verir. Al birini vur ötekine. Redmi 9C'de bir o kadar kötü telefonlar arasında ki baktığım zaman da satış oranlarıyla Redmi 9C'nin bayağı bir popüler olduğunu da görebiliyoruz. Maalesef ki yine çok kötü bir işlemciyle birlikteyiz. Helio G35 gibi muazzam derecede verimsiz, aşırı ısınan ve güçsüz bir Yonga setiyle birlikteyiz. 3 GB RAM burada bir nebze daha iyi gibi gözükse de bu işlemcinin performansı da hiçbir şekilde yeterli değil. Uzun ömürlü kullanmayı bırakın. Aldığınız günden itibaren performans kayıplarını siz de net şekilde göreceksiniz. Ama tabii ki almayın. Kameralara baktığımızda sanki hiç konulmasa da iyi olurmuş diyebileceğim yardımcı kameralar ve bir o kadar da kalitesiz bir ana kamera ile birlikteyiz. Hem fotoğraf hem de video konusunda hiçbir şekilde memnun etmeyecektir. Şu ana kadar baktığımız iki telefonda birbirinden kötü diyebilirim. Bu iki telefondan da kesinlikle uzak durun. Şimdi bir sonraki telefona geçtiğimizde kanalda da incelemesi olan ve en ucuz Poco modeli olan Poco C40'dan bahsedeceğim. Poco C40 Redmi 9C ve 9A'ya göre bir nebze daha iyi. Baktığım zaman da bu cihazın en büyük esprisi batarya performansı. Evet, batarya anlamında güçlü bir cihaz. Ancak onun haricindeki diğer tüm özellikler baya alt seviyede. Bu telefonun da uzun ömürlü kullanımda hiçbir şekilde idare etmeyeceğini söyleyeyim. Poco C40'da JLQ JR510 diye büyük ihtimalle sizin de daha öncesinde hiçbir şekilde duymadığınız bir işlemciyle birlikteyiz. 4 GB RAM burada sistemi biraz daha rahat ettiriyor. Hız açısından zayıf bir işlemci olduğu için günlük kullanımda da bize çok akıcı bir deneyim veremiyor. Ara ara takılmalar yaşayabiliyoruz. Ki ilerleyen zamanlarda bu performans kayıplarının daha da artacağını söyleyeyim. Belki sadece telefonu telefon olarak kullanıp
arada bir WhatsApp kullananlar için sadece 3000 TL'ye bulunabildiği için tercih edilebilir. Ama ben olsam bu fiyat bandında bir bütçeyle hiçbir şekilde bu telefonları almazdım. İkinci el tarafında gayet temiz bir şekilde Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9, Redmi Note 10S gibi bazı yurt dışı telefonları da bu fiyat aralıklarında 3000-4000 bandında rahatlıkla bulabiliyoruz. Redmi Note 9 Pro, Note 9 gibi cihazlar bu telefonlardan çok daha üstün. İlla ki sıfır alacaksanız Xiaomi olarak alabileceğiniz en ucuza en iyi telefon Redmi 9T. Onun haricinde isminde A, C gibi harfler geçen 9A, 9C gibi harfler geçen telefonlar tam anlamıyla çöp seviyesinde. Şimdi düşük bütçeden biraz daha üst seviyeye çıktığımızda 5000-6000 aralığında asla alınmaz dediğim herhangi bir Xiaomi telefon yok. Ama 7000'lere geldiğimizde Poco tarafında yeni çıkan iki telefon bizleri karşılıyor. İlk olarak Poco M5'i görebiliyoruz. Bu fiyatların kralı olan Note 10S ekranıyla da kamera performansıyla, malzeme kalitesiyle her anlamda Poco M5'i ezip geçiyor. Tek artı noktası 90 Hz ekranı ama parlaklık çok düşük. Panelde IPS. İşlemci Helio G99. Burada size daha yüksek gibi gözükebilir. Ancak grafik işlemcisi tarafında G99, G95'ten geride. Buna bağlı olarak da oyun performansında Note 10S Poco M5'ten daha iyi bir performansa sahip. Yani bu fiyatlarda Poco M5'i almak için herhangi bir neden yok. Kameradan bahsedersem hiçbir işe yaramayan yardımcı kameralar ve bu fiyat için yetersiz bir ana kamera ile karşılaşıyoruz. Video tarafında da sadece Full HD videolar çekebiliyoruz. İyisinde çok iyi çalıştığını söyleyemem. Kamera olarak da beğendiğim bir telefon değil. Ama şu ana kadar incelediğimiz telefonlar arasında en eli düzgün model Poco M5 diyebilirim. Ama fiyatı aşırı yüksek. Poco M5'in maksimum ederi $200. Yani 5000 bandında. Onun haricinde bu fiyatların üstünde hiçbir şekilde almayın. 8000 sınırına geldiğimizde burada çok garip bir telefonla birlikteyiz. Poco M5'e baktığımız zaman sizin de gördüğünüz gibi büyük ihtimalle şu anda benimle aynı şeyi düşünüyorsunuz. Bu telefon Poco logosu basılmış bir Note 10S. Evet, Xiaomi bazen bunu yapabiliyor. 8 GB RAM'li Note 10S'ten 800 TL daha pahalıya tıpkısının aynısını Poco logosuyla 6 GB RAM'li bir şekilde alabiliyoruz. Baktığımızda fiyatlandırma inanılmaz saçma. Bu telefon neden çıktı, niye bu fiyatta, hiçbir şekilde bir anlam verebilmiş değilim. Yani orijinal Note 10S varken 6 GB RAM'li Poco M5S hiçbir şekilde alınmaz. Şimdi 8000'den başlayıp 14.000'e kadar giden Redmi Note 11 Pro ailesinden bahsedeceğim. Burada Note 11 Pro 4G, 5G ve Pro Plus versiyonları bulunuyor. Redmi Note 11 Pro Helio G96 Yonga seti 108 megapiksellik çok da kaliteli olmayan ana kamerasıyla alınabilirliğini kaybediyor. Sadece Full HD video çekebilmesi de bu fiyatlar için kesinlikle skandal. Aynı şeyleri Note 11 Pro'nun 5G versiyonu için de söyleyebiliriz. Ama burada birkaç farklılık var. Note 11 Pro 5G'de Snapdragon 695 Yonga setini görebiliyoruz. Snapdragon 695 732G'den daha başarılı. Yani Note 10 Pro'nun işlemcisinden %5 civarı daha iyi bir işlemciyle birlikteyiz. Ancak kamera tarafında 4G'li Note 11 Pro'ya göre herhangi bir artı sunmuyor. Yine aynı özellikler burada da kullanılmış. %5'lik performans farkı için hiçbir şekilde değecek bir telefon değil. Zaten fiyatına baktığımızda da 9000 TL'nin üstünde. Note 11 Pro'ların en iyisi benim de ilk çıktığı zamanda incelemiş olduğum ve rahatlıkla da önerdiğim Note 11 Pro Plus Dimensity 920 Yonga seti, 5G desteği ve 4K 30 FPS videolar çekebilmesiyle ana kameradaki geliştirmelerle beraber de diğer iki modelden ayrışarak orta segment bir telefonun kesinlikle hakkını veriyor. Ama bu kez de fiyattan kaybediyor. Şu anda 14.000 TL bandında fiyat performans bir amiral gemisi alabildiğimiz bu fiyat aralığında 14.000 bandında, yani fiyat performans amiral gemilerinin olduğu S20F, yani fiyat performans amiral gemisi telefonlar varken Xiaomi 11T'yi bu fiyat bandında bulabiliyorken bu kameraya, bu işlemciye hiç kimse bu parayı vermez veya bu videoyu izledikten sonra vermemeli.
modeli. Tek öne çıkan noktası var. O da 120 wattlık hızlı şarj desteği. Bu da almak için bir sebep değil. Bir telefona atladık. O da Poco X4 Pro. X3 Pro'dan sonra tamamen bir hayal kırıklığı diyebiliriz. Redmi Note 11 Pro'nun 5G versiyonu için neler söylediysem X4 Pro için de aynıları geçerli. Zaten tasarım haricinde birebir aynı cihazlar. İkisi de kesinlikle alınmaz. İlk kez bir amiral gemisi Xiaomi'den böyle bir videoda bahsedeceğim. Xiaomi 12 Pro'yu da 27.000 TL'lik fiyatıyla önermiyorum. Çünkü Snapdragon 8 Gen 1 özellikle ısınma konusunda ciddi anlamda sorunlu. 27.000 gibi bu kadar yüksek fiyatlarda böyle bir işlemci almak hiç mantıklı değil. Xiaomi 13 Pro hem 12 Pro'dan daha uygun fiyatlı hem de baktığımda genel anlamıyla muazzam bir cihaz oldu. 12 Pro'nun alternatifi de şu an için 12T Pro. 22.000-23.000 bandında Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisi ve 200 megapiksellik kamerasıyla da Xiaomi 12 Pro yerine çok daha tercih edilebilir, mantıklı bir çözüm diyebilirim. Evet dostlar, sizlerle beraber asla almamanız gereken, uzak durmanız gereken Xiaomi telefonları birlikte kısa inceledik. Özellikle Redmi Note 11 Pro'ya gelmeden Redmi 9A, Redmi 9C, Poco M5s gibi telefonları kesinlikle almayın. Özellikle çok uygun fiyatlı Xiaomi'ler aldığınız zaman iş görebilecek, sizi uzun vadede idare edebilecek telefonlar değil. Bu telefonları alırsanız ömrünün 1-2 yıl bile olacağını düşünmüyorum. Note 11 Pro, X4 Pro kötü telefonlar değil ama bulundukları fiyatları hiçbir şekilde hak etmiyorlar. Paranızı hiç boş harcamaya gerek yok. Kanalda fiyat performans olarak önerdiğim pek çok farklı telefon var ve çoğunun da detaylı incelemeleri bulunuyor. Onları da izleyebilirsiniz. Bu videoyla gayet faydalı bir iş yaptığımızı düşünüyorum ama destekleriniz olmadan herhangi bir anlam ifade etmiyor. Bu videoyu beğenerek ve abone olup paylaşarak çok daha iyi bir etki alabiliriz. Sizce bu serinin iPhone'lar için olan yeni bir versiyonda gelsin mi? Görüşlerinizi mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ayrıca bunların haricinde sizin bence alınmayacak dediğiniz bir Xiaomi telefon varsa onu da yazabilirsiniz. Bu videodan bu kadar diyelim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.